Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Almanya dünya hegemonu olmuştu. Savaşın getirdiği kaos Almanya'da komünizmi tarihte hiç olmadığı kadar yaygınlaştırmıştı. Rosa Luxemburg'un yazılarıyla komünizmi benimseyen sayısı her geçen gün artmaktaydı. Wilhelm'in bahsettiği düşmanlar da zaten bu komünistlerin ta kendisiydi. Antikomünizme özendirmek amacıyla Lüksemburg'la başlayarak Wilhelm yüzlerce komünisti halka açık yerlerde idam ettirmişti. Halkın gözünde imajı lekelenen Wilhelm bu imajı düzeltmek için bir Almanya gezisi düzenlemiş ve halkın sorunlarını dinlemiş, onlarla ilgilenmişti. Münih'e gittiği sırada Sosyalizm partizanı bir genç tarafından boynundan vurularak öldürülmüştür. Kaiser'in ölümünden sonra ülkede yönetim boşluğu oluştu. Sosyalist Bavyera hükümeti bağımsızlık ilan ederek minik bir iç savaşa neden oldu. Lakin Alman orduları 8 saate bu devleti yok etmesini bildi. Doğuda ise Avrupa'daki Alman kuklası devletler, Sovyetler Birliği'nin de desteğiyle Almanya'dan ayrıldıklarını bildirdi. Birkaç haftalık bunalımdan sonra Wilhelm'in oğlu Prens Eitel Friedrich, meclisin desteğiyle ülkenin yönetimini devraldı. Hümanist olan Friedrich, babasının aksine meclise daha çok yetki vermiş, işçiler için daha iyi koşullar sağlamıştır. Ayrıyeten doğudaki devletlerin bağımsızlığını tanıyarak onlarla ittifaklık dahi yapmış ve Fransa dahi birçok ülkeyle dostane ilişkiler kurmuştur. Orduya harcanan parayı azaltmış, silah üretimini düşürmüştür. Wilhelm'in ölümünden faydalananlardan biri de Fransa olmuştur. Birinci Dünya Savaşı kahramanı Marshal Philippe Pétain darbeyle Fransa'nın başına geçerek 3. Fransız İmparatorluğunu ilan etmiştir. Sert bir yapısı olan Pétain, %55 köylü olan Fransızlar için uğraşmış, işsizliği bitirmiş, Fransa'yı kalkındırmıştır. Mussolini'yi örnek alarak kendi diktatörlüğünü kurmuştur. Tüm Fransızlar tek bayrak altında sloganı ile saldırgan emellerini belli etmiştir. Fransa'nın Almanlar tarafından 2 kere mağlup edilmesinin öcünü almak isteyen Pétain, savaşa doğru hazırlık yapmaya başlamıştır. İmparator Friedrich, Fransa'nın kalkınma sürecine destek sağlamış, lakin Fransa'nın silahlanmaması konusunda anlaşma yapmıştır. Friedrich, Fransızların bir daha kalkamayacak durumda olduklarını düşünerek onlarla iyi ilişkiler kurmayı denemiştir. Pek bilinmez ama Almanların bir Fransız hayranlığı da vardır. İtalya'da Alman yanlısı kralı sevmeyen halk 1924'te Mussolini önderliğinde kral rejimine darbe yaparak koyu İtalyan milliyetçisi Mussolini'yi desteklemiştir ve Mussolini'nin distopyası kurulmuştur. Avusturya Macaristan, İmparator 1. Karl'ın 1922'deki ölümünün ardından Macaristan, Bosna, Romanya, Çekoslovakya yeni rejime baskıda bulunarak birlikten çekildi ve bağımsız kaldılar. İspanya'da Pétain'i örnek alan Francisco Franco, 1927'de Rif Savaşı'ndan sonra yönetime darbe yapmış ve iktidara gelmiştir. Almanya, Fransa, İtalya ve ABD tarafından desteklenen Franco, komünizmin İspanya'da yayılmaması için savaşmıştır. Sonuç olarak diktatörlüğünü ilan etmiştir. İngiltere ise Almanya'nın iyileşme politikasını iyi kullanarak, faşizme kaymayarak tam demokrat yapısını korumuştu. Almanya ve ABD ile güzel ilişkiler kuran İngiltere hızla kalkınmaya başlamıştı. Osmanlı'da ise Sultan 6. Mehmet 1918'de iktidara geldiğinde İttihat ve Terakki Partisi'nin birçok üyesinin ve 3 önemli adamının Enver, Talat, Cemal Paşa, Türkistan'ı özgür bırakmak adına ülkeden ayrılmasını fırsat bilerek meclisi tümüyle kaldırmıştır. Enver Paşa önderliğinde Orta Asya'da bağımsız bir Türkistan kurulsa da Enver, Talat ve Cemal Paşa'nın karargahına bombalı saldırı yapılarak 3 paşa da şehit olmuştu.
Ülkenin 6 ay bağımsızlığını gören bu üç paşa hemen ardından Sovyet Feyzullah Ubeydullayeviç Hocayev'in Kasım 1924'te iktidara gelerek Demokrat Türkistan Sosyalist Cumhuriyeti'ni kuracağından bir haberdi. Avrupa'ya döndüğümüzde Pita Fransa'yı kalkındırmış, halkı kin ve nefrete boğarak ortak bir düşmanın üzerine suç atmıştı. Yahudiler. Yüzyıllarca Avrupalılar tarafından zorbalığa maruz kalan Yahudiler üzerinden kin güderek Fransız ulusunu davasında haklı olduğunu ikna etmeyi başarmıştı. Fransa, 1928 yılına gelindiğinde Alman sanayisine yetişecek boyuta ermişti. Pita, güneydeki sınır komşusu olan ve Fransız nüfusu bulunan Oksitanya'yı silah kullanmadan Fransız topraklarına kattı. Bu durum Almanya tarafından pek olumlu karşılanmadı. 1928'de yapılan Münih Anlaşması'yla Almanya Pita'nın İsviçre'nin Fransız nüfusunun bulunduğu bölgesini ihlak etmesine izin verdi. Lakin İsviçre'nin ulusal bütünlüğünün korunması konusunda Fransa'ya ricada bulundu. Almanya'nın bu tutumunun en büyük nedeni yeni bir savaş istemeyişiydi. 1928'in Kasım ayına gelindiğinde ise Fransa'nın tüm İsviçre'yi işgal etmesi Almanya için savaşın başlangıcı oldu. İkinci Alman İmparatorluğu, 3. Fransız İmparatorluğu'na 24 Ocak 1929'da savaş ilan etti. Tarih 18 Şubat'ı gösterdiğinde Fransız orduları Belçika ve Hollanda'nın tamamını ve Almanya'nın Hessen bölgelerini hızlıca işgal etti. İtalyan Lüsesi Mussolini, savaşın erken biteceğini düşünerek 17 Nisan 1929'da Almanya'ya savaş ilan etti. 25 Nisan ise Sovyetler Birliği, Almanya, Ukrayna, Belarus ve Baltık ülkelerine savaş ilan etti. 5 Haziran'da Fransa Berlin'i düşürdü ve İmparator Frederick Berlin'i savunurken hayatını kaybetti. Bunun ardından Japonya Latin Birliği'ne katılarak Almanya'ya savaş ilan etti. Meclis dağıtıldı. Münih Almanyası kuruldu ve başa Paul Joseph Goebbels getirildi. Alman hanedanlığı Danimarka'ya, oradan da İngiltere'ye sığındı. Mareşal Erwin Rommel, Almanya'dan kaçarak Afrika'daki kolonilerde bağımsız Almanya hükümetini kurdu. 26 Temmuz'da Sovyetler Birliği, 3. Fransız İmparatorluğu, Faşist İtalya ve Faşist Varşova Saldırmazlık Paktı imzalandı ve 4 devlet Osmanlı dahil Avrupa'yı bölüştü. İngiltere kendi ulusal bütünlüğünün tehdit altında olduğunu ve Pita'nın Napolyon'u oynamak istediğinin farkındaydı. Bu yüzden güçlü bir lider isteyen İngiltere, 5 Eylül 1929'da Winston Churchill'i iktidara seçti. Amerika Birleşik Devletleri ile görüşen Churchill, dünya barışının ve huzurunun tehdit altında olduğunu beyan etti ve şu sözleri söyledi: "Fransa bugün İngiltere'yi, yarın da Amerika Birleşik Devletleri'ni toprakları içine katacak," diyerek durumun ciddiyetini beyan etti. Ayrıca Churchill, bu savaşı 1. Dünya Savaşı'ndaki beceriksizliğini örteceğini de düşünüyordu. 13 Aralık'ta Fransa'ya savaş ilan etti. 4 Ocak 1930'da ise Amerika Birleşik Devletleri savaşa katıldı. İspanya'da tüm Portekiz'i işgal etti. Almanya düşse de donanması hala teslim olmamıştı. Alman donanması İngiltere limanlarına sığındı. Bu donanma İngiltere savunmasında etkili olacaktı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Osmanlı Sultanı II. Abdülmecit'i kendi safına çekmek istese de Sultan oralı olmadı. Ona göre tarihsel dost Fransa, Osmanlı'ya saldırmayacaktı. Çünkü Fransa, Osmanlı'ya saldırmayacağına dair garanti vermişti. Fransa ardından Avusturya'yı ihlak edip Münih hükümetine katmış, Macaristan ve Romanya'yı zorla kendi tarafına çekmişti. Yüzlerce Alman Avusturya'dan kaçarak Osmanlı'ya sığınmıştı. Pita, Alman nüfusunu Yahudilerden sonraki en alçak ırk ilan edip sanayi ve tarım bölgesi olmayan her Alman nüfuslu yeri bombalamıştı. Almanlardan ölümüne nefret ediyordu.
Ayrıca Almanları Münih hükümeti topraklarına sürüyor, çalışma kampları kuruyor, çocuk sayısının 1'e düşürülmesi emrini veriyordu. Dünya Savaşı'ndan sonra emekli olan Mustafa Kemal Paşa, memleketi olan Selanik'e çekilmiş, hayali olan çiftçiliğe dönmüştü. Siyasete ya da askeriyeye karışmamıştı. İçki ve sigara içmez olmuş, elini sürmeyeli yıllar olmuştu. Sağlıklı ve dinçti. Aşırı içmesi için bir neden yoktu. Lakin bazı durumlar onu rahatsız etmekteydi. Fransa Karpatya üzerine nüfus bölgesi kurmuştu. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa, Fransa'nın sıradaki hedefinin Balkanlar olacağını anlamıştı ve padişaha bunu bildirmişti. Fakat Sultan Abdülmecit bu uyarıyı dikkate almamıştı. 5 Mart 1930'da Latin Birliği Osmanlı'ya savaşı ilan etmeden topraklarını işgal etmeye başlamıştı. 8 Haziran tarihine gelindiğinde ise Latin Paktı'nda olan Macaristan, Bosna eyaletini, Fransa Karadağ, Sırbistan ve Bulgaristan'ı, İtalya ise Arnavutluk ve güneyini işgal altına almıştı. Daha sonra Fransa işgal ettiği Balkan topraklarında Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Bulgaristan'dan oluşan Yugoslavya faşist hükümetini kurdu. Selanik ise Fransa tarafından işgal edildi. Bu arada doğuda Japonya tüm Çin kıyılarını, Hawaii'yi ve Hindi-Çin'i bölgesini işgal etmiş, Güney Asya Birleşik Devletleri'nde Bangladeş'e kadar ilerlemiştir. Böylece Güney Asya Birleşik Devletleri müttefikler tarafından savaşa katıldı. Bu sırada Çin'de devam etmekte olan İç savaş nedeniyle Doğu Türkistan, Salar Cumhuriyeti ve Hui Cumhuriyeti kolayca bağımsızlığını ilan etti. Çünkü Çin orduları hem iç savaş ile uğraşıyor hem de Japon ordularını durdurmaya çalışıyorlardı. Bu sırada İran'da Türkistan ve Sovyetler Birliği tarafından desteklenen komünist partizanlar Kaçar Hanedanlığı'na darbe girişiminde bulunmuş, bunun üzerine hanedan üyeleri Güney Azerbaycan, Kaşkeistan eyaletlerine sığınıp burada bağımsız ve tarafsız bir devlet kurmuştu. Böylece İran iç savaşı başlamış oldu. 10 Ocak 1931'de Taberistan, Ahvaz Arap Cumhuriyeti, Horasan Cumhuriyeti, Belucistan Emirliği ve Luristan İmamlığı İran'dan bağımsızlığını ilan etti. Geriye kalan topraklarda ise İran sosyalist rejimi oluşturuldu. Türkistan'ın güney bölgesine sınırdan silahlı çeteler geçmesini sağlayan ve bölge halkını göçe zorlayan Afgan hükümetine Türkistan ve GAP tarafından savaş ilan edildi. Afganistan'ın güneyini GAP, kuzeyini ise Türkistan Sosyalist Cumhuriyeti işgal etti. Alman General Maraşal Erwin Rommel 1931 Mart ayında Latin Birliği'ni Afrika'dan neredeyse atmıştı. Fransa, Afrika cephesini İtalyan ve İspanyol birliklerine bırakmıştı. Bu sebeple bölgede büyük bir güç bulunmamaktaydı. Bu sayede Almanlar Afrika'da kolayca ilerlemişti. Ancak İtalyan işgalinde bulunan Libya, Tunus ve Mısır'ı alamamışlardır. Rommel, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye Almanya'nın Atlantik Okyanusu'na olan kıyısından çıkartma yapmaları konusunda ikna etmeye çalışıyordu. Takvimler 13 Nisan 1931'i gösterdiğinde Fransız orduları Ayastefonas'a kadar ilerlemişti. Aynı zamanda İzmir'e çıkartma yaptılar. Ardından İstanbul hükümeti 2. Abdülmecid'in kararıyla teslim olduğunu duyurdu. Ancak Mustafa Kemal bağımsızlık mücadelesi için hala bir şeyler yapabileceğini düşünüyordu. Bütün limanları Fransızlar tarafından kapatılmış olan Selanik'ten eski bir dostu sayesinde 19 Nisan 1931'de Çanakkale'ye tekneyle çıkmıştır. Ardından Eskişehir'de mektuplaştığı asker arkadaşları ile buluşup Ankara'ya geçti. Bu sırada Sovyet Rusyası, Kırım Cumhuriyeti, Azak, Sudak, Transkafkasya Türk hükümeti,
Gürcistan, Kuzey Azerbaycan, Kars, Ardahan, Batum, Van, Hakkari, Ağrı gibi bölgeleri işgal ederek Doğu Osmanlı'da nüfus bölgesi kurmuştur. Bu sırada emirleri yok sayılıp ordusu dağıtılmayan Kazım Paşa, anti-komünist olmasından dolayı Fransızlar tarafından gizlice desteklenmiştir. Bu sayede Türk Kurtuluş Savaşı Erzurum'da sıkılan ilk kurşun ile başlamıştır. Aynı zamanda Mustafa Kemal, Eskişehir, Sivas ve Konya kongrelerini düzenlemiş ve milli mücadele adına gazeteler yayımlanmasını sağlamıştır. Bu sırada Muğla, Antalya, Mersin ve Adana İtalyanlarca işgal edilmiştir. İspanyollar ise Lübnan üzerinden Suriye, Filistin ve Ürdün'ü işgal etmiştir. Bu sebeplerden Mustafa Kemal silah arkadaşlarından olan İsmet Paşa'yı bu bölgede mücadele etmesi için göndermiştir. 23 Eylül 1931'de Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. Ülkenin her tarafında mücadele etmekte olan Kuvayi Milli Birlikleri tek çatı altında birleşti. Anadolu'nun coğrafi özellikleri yüzünden tanklarını kullanamayan Fransızlar süvarilerle saldırmak zorunda kalmıştır. Bu durum Türk Ulusal Hareketi'nin çok işine yaramıştır. Bölge şartlarını çok iyi kullanan Türk orduları bu sayede Fransızları püskürtmeyi başarmıştır. Ayrıca Mustafa Kemal üretimi arttırıp halkı ve orduyu silahlarla donatmıştır. Ayrıca Güney Asya'dan ve Türkistan'dan erzak, mühimmat ve insan gücü yardımı almıştır. Güney Asya'dan 10.000, Türkistan'dan ise 15.000 kadar gönüllü asker Anadolu'ya gelmiştir. Bu sırada Arap Yarımadası'nın iç kesimlerinde başlayan ayrılıkçı hareketler Hicaz, Umman, Yemen ve Mısır'a kadar yayılmıştır. Sonrasında ise yerel güçler tarafından kurulan düzensiz Arap birlikleri tek çatı altında toplanarak bölgelerde egemenlik kurulmuştur. Bu sayede Birleşik Arabistan Sosyalist Cumhuriyetleri resmen bağımsızlığını ilan etmiş ve dünya kamuoyunda tanınmıştır. Arabistan Başkanı Hüseyin bin Ali tarafından her ne kadar Katar, Bahreyn, Irak ve Suriye emirlerine telgraflar çekilse de onlar Osmanlı himayesinde kalmayı istiyorlardı. Zaten Suriye'deki yoğun Türk nüfusu ve Katar'da aktif bulunan dağıtılmamış Osmanlı ordularının olası bir isyanı kolaylıkla bastırabilecek durumda olması gibi etkenler yüzünden bu pek mümkün değildi. 1932'ye gelindiğinde Kıbrıs'ta, Suriye Kanal cephesinde ve Anadolu'nun Akdeniz kıyılarında yeniden Türk egemenliği sağlanmıştı. Türk orduları Manisa önlerinde Fransa'yı bir kez daha yenilgiye uğratarak İzmir'i 18 Mart 1932'de kurtarmıştır. Buradan Rumeli'ye geçme hazırlıkları yapmaktadırlar. Fransızlar Osmanlı üzerinde etkilerini kaybedince barış anlaşması imzalamaya karar verdiler ve İstanbul hükümetine Versay Anlaşması'nı sunarak ateşkes ilan etmek istemiştir. Bu anlaşmaya göre Balkanlarda kurulan kukla devletler bağımsız kalacak, İstanbul Türklere kalacak ama Fransız bir vali tarafından yönetilecek, Anadolu'da Adana'dan Trabzon'a kadar Türklere verilecek, diğer topraklar mihverler arasında paylaşılacaktır. Bu anlaşmayı İstanbul hükümeti elçileri Türk milletinin gerçek temsilcileri ancak Ankara hükümetidir diyerek reddettiler. Bu sayede İstanbul hükümeti Ankara hükümetini resmen tanıdı, dağıldı ve Fransız himayesine bırakıldı. Ancak 2. Abdülmecit hala halifelik yetkisine sahip kalacaktı. Pitey'in Fransa'nın petrol, doğalgaz gibi kaynaklarının sıkıntıya düştüğünü fark etmişti. Sovyetler Birliği'nin Finlandiya'ya yenilmesinden cesaret alarak yorgun ve yeni kurulmuş olan bu devlete karşı galip gelebileceğini düşünmüştü. Pitey'in Napolyon'un Rusya'yı işgal ettiği tarih olan 24 Haziran 1932'de Rusya'ya savaş ilan etti. 14 Kasım'da Fransızlar Stalingrad'a ulaşmış, Moskova önlerine kadar dayanmıştı. Bu sırada Sovyetler mecburen 4 Temmuz'da müttefikler tarafına katılmış oldu. Bu sebeple aynı tarafta olduğu Osmanlı topraklarını Azak, Soğun, Kerç, Suncuk, Kale hariç Osmanlı'ya teslim etti ve Kırım'dan ordularını geri çekti. Kırım'da bu sayede müttefikler yanında savaşa girmiş oldu.
Bu konuyla ilgili 19 Aralık 1932'de Tahran Konferansı düzenlendi. Müttefik devletleri görüşmede önemli kararlar aldı. Stalin ve Rommel Avrupa'ya yeni cepheler açılmasını teklif etti. Bunun üzerine müttefikler 3 Mart'ta Granada ve 21 Mart'ta Lübeck'e askeri çıkartma yaptı. Fransızların olası saldırılarını önlemek için inşa ettiği Atlantik Duvarı delinmiş oldu. Nisan'ın ortalarına doğru Ruslar savunmadan taarruza geçtiler. Bu sırada 23 Nisan 1933 Türkiye Federasyonu resmen bağımsızlığını ilan etti. Ardından Fevzi Çakmak komutasındaki Türk orduları Balkanlarda Bosna'ya kadar olan topraklarını geri aldı ve faşist Macaristan kontrolündeki Hırvatistan'ı işgal etti. Ardından Avusturya içlerine kadar ilerleyip Beç Kalesi'ni düşürdü. Bu sırada Sovyetler Birliği 15 Mayıs'ta Varşova'ya kadar ilerlemişti. Ayrıca Portekiz, İspanyol işgalinden kurtarılmıştı. Hollanda, Danimarka ve Kuzey Afrika'daki Alman birlikleri tarafından kurtarıldı. Amerikan, İngiliz, Güney Asya, Avustralya, Kanada, Brezilya, Türkistan ve Türkiye birlikleri Otranto'ya çıkartma yaptı. 3 hafta içerisinde Roma'ya kadar ilerlediler ve aynı zamanda İspanya'da Madrid'i ele geçirdiler. Bunun üzerine Franco ve Mussolini Fransa'ya kaçtı. Philip Pétain, İspanya'nın ve İtalya'nın kuzeyinde işgal edilmemiş olan toprakları Fransa'ya katarak bu cephelerde savaşı kendi lehine çevirmeye çalıştı. Rommel 8 Ağustos'ta Berlin'i kurtardı. Ardından 1 Eylül'de Sovyet ordularıyla buluşarak Bavyera üzerinden Fransa'ya doğru taarruza geçti. 19 Eylül'de müttefikler Fransa kıyılarını tamamen ele geçirmiş ve Burgonya üzerinde üsler kurulmuştu. Paris'in düşmesi artık an meselesiydi. İtalya ve İspanya düşmüştü. 5 Ekim'de Alman orduları Paris'e girdi. Henry Philipp Pétain intihar girişiminde bulunurken Alman askerleri tarafından yakalandı. Sonrasında Kahire toplantısı yapıldı. Avrupa'nın durumu, Kırım'ın bağımsızlığı, Gürcistan meselesi, Afrika'nın paylaştırılması, yeni kurulan Arap devleti, Japonya'nın durumu ve Birleşmiş Milletler meselesi görüşüldü. Japonya hala işgal ettiği toprakların büyük çoğunluğunu korumaktaydı. 15 Haziran'da Amerika bir yıldır uğraştığı atom bombasını Hiroşima'ya attı. Sovyetler Birliği 21 Haziran 1934'te Japonya'ya savaş ilan etti ve Japonya teslim oldu. Böylece 2. Dünya Savaşı sona erdi. Bu savaşta soykırımlar dahil 91 milyon insan hayatını kaybetmişti. Bazı liderlerin kişisel hırsları yüzünden yüz binlerce can yitirilmişti. Savaşın ardından dünya hiç olmadığı kadar değişmişti. Savaşın ardından Sovyetler Birliği birçok Avrupa ülkesini topraklarına kattı. Çekya, Almanya'ya bırakıldı. Slovakya, Slovenya, Macaristan ve Romanya'da komünist kukla rejimler kuruldu. Amerika garantörlüğünde Ankara'da düzenlenen konferansa göre Türkiye ve İtalya'nın Yunanistan'ın Mora, Atina, Epirus, Eğriboz adası ve Naksonya'da bulunan hak iddialarını çekmeleri ve Yunanistan'ın bağımsızlığını tanımaları kabul edildi. Bosna Hersek bağımsız kaldı. 3 ay sonra yapılan referandumda %85'lik bir oranla Türkiye'ye katılınması istendi ve Bosna yeniden Türk toprağı oldu. Libya ve Tunus Arabistan Sosyalist Cumhuriyetlerine bırakıldı. Oksitanya, Normandiya ve Bretonya bağımsız kaldı. Alman orduları Alsas-Lorraine hariç Fransa'dan çekildi. Baskya ve Katalanya bağımsız kaldı. Papalık Devleti İtalya'dan ayrıldı. Kırım bağımsızlığını korudu ancak Sovyetler Birliği'nin isteği üzerine tarafsız kaldı. Transkafkasya Devleti'nin Güney Kafkas Cumhuriyeti'ne bölündü, kuzeyi ise Sovyet Rusyası'na girdi.
Sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği dünya hegemonyasının başına geçtiler. Birleşik Krallık, Türkiye Federasyonu ve Almanya önemli ölçüde dünya sanayisine yön verir hale geldiler. Türkiye'ye dönecek olursak, İsmet Paşa'nın önerisiyle 30 Nisan 1933'te Ankara başkenti ilan edildi. Savaş bittikten sonra Türkiye Federasyonu Başkanı Mustafa Kemal Bey, devleti her geçen gün geleceğe taşıyordu. Soyadı kanunu, harf inkılabı, kadınlara seçme ve seçilme hakkı, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, şapka kanunu, uluslararası saat ve takvimin kabulü, uluslararası rakamların kabulü, tevhidi tedrisat kanunu, Maarif Teşkilatı hakkında kanun, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, Türk Dil Kurumu'nun kurulması, Mustafa Kemal'in inkılaplarından sadece bazılarıydı. Böylece Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verildi. Yeni Türk Federasyonu'nun reformize edilişinin ardından sıra büyük devrimlere gelmişti. Savaş sırasında Türkiye hükümeti ana vatanda sanayi girişimlerini hızlandırmış, kaybettiği topraklardaki fabrikaları yıktırmıştır. Anadolu'da endüstriyel teknik okullar ve meslek okulları açarak Türk halkını endüstri, hizmet, turizm ve iktisat alanlarına yönlendirmiştir. Sinop'ta, Adana'da, İstanbul'da, Çanakkale'de ve Trabzon'da büyük tersaneler ve hangarlar açıldı. Savaş sırasında Alman tankları örnek alınarak yapılan Türk tankları daha da geliştirilip dünyaya ihraç edilmeye başlandı. Uçaklar, gemiler, makinalı tüfekler ve daha çeşit çeşit teknoloji ürünü de bu tankları takip etti. Savaş sırasında hasar gören demir yolları geliştirilerek yurdun dört yanı demir ağlarla örüldü. Bulgar tarihi üzerine yapılan araştırmalar sonucu Bulgarların aslının Türk olduğu ispatlandı ve Bulgarlara Türk milliyetçiliği aşılandı. Özellikle Bulgarlar üzerinde misyonerlik faaliyetleri arttırıldı. Kaçar hanedan üyelerinin kaçtığı ve Türk toprağı olan Güney Azerbaycan resmen ilhak edildi ve Kaçar hanedanlığı üyeleri Kaşkayıstan'da saltanatlarına devam etti. Kaşkayıstan, Türkistan, Kırım, Kumukya, Kabardino-Balkarya, Macaristan, Salarya ve Fuyu Kırgızistan'ı ile Turan Paktı kuruldu. Kaşkayıstan'a para ve yemek yardımları yapıldı. Komşu ülkelerle ilişkiler geliştirildi. Güney Asya Birleşik Devletleri birliklerinin bölgeden çekilmesiyle bağımsız olan Afganistan ve Güney Asya Birleşik Devletleri ile dostluk anlaşması imzalandı. Yunanistan ile Tesalya'daki, Selanik'teki ve Anadolu'daki Yunan nüfusu ile Epirus'teki Müslüman Arnavut nüfusu ve Evritanya'daki Türk nüfusu nüfus mübadelesine tabi tutuldu. Böylece Türkiye'deki Yunan nüfusu %0.1'in altına düştü. Ardından Rusya ile Kuzey Kafkasya, Volgograd, Astrakhan, Saraybatu gibi bölgelerdeki Nogay, Kazak, Mişar halkları ile Türkiye'deki Ortodoks olan ve Ermeni ve Gürcüler mübadeleye tabi tutuldu. Bunun sonucunda ise Gürcü nüfusu %5'ten %0.5'e, Ermeni nüfusu ise %4'ten %0.2'ye düştü. 1800'lerde Rus işgali sonucu Osmanlı'ya sığınan Çerkez ve Çeçenler ise artık bağımsız olan ülkelerine iade edildi. Sonrasında ise İslam alemi açısından büyük önem arz eden düğümlerden birini çözmek üzere İslam Yüksek Konseyi kuruldu ve halifelik konusu açıklığa kavuşturulmak üzere bir araya toplandı. Konseyin aldığı karara göre halifelik Osmanoğulları hanedanında kalacaktı. Mekke'de Kabe ve çevresi iç işlerinde serbest, dış işlerinde Türkiye'ye bağlı özel bir dini yapılı devlet olacaktı. Osmanoğulları hanedanı burada ikamet edecekti ve sembolik olarak İslam halifesi olacaklardı. Ancak Mekke ismindeki bu devlet dışındaki herhangi bir yerde yönetimsel hakları bulunmayacaktı. Karşılığında Türkiye Federasyonu Arap Sosyalist Cumhuriyetlerini resmen tanıyacak,
Güney Irak ve Güney Suriye'deki Arap nüfusunun büyük bir kısmını insan gücü olarak Arap Sosyalist Cumhuriyetlerine iade edecekti. Buna karşılık Mısır'da ve Tunus'ta yaşayan 4 milyon Türk de Türkiye Federasyonu'na geri dönecekti. Takvimler 1944'ü gösteriyordu. Türk halkının önemli ölçüde ihtiyaçları karşılanmış, devlet reformize edilmişti. Bunun üzerine farklı alanlarda da gelişilmeye başlandı. Köy enstitüleri kuruldu ve geliştirildi. Halkın okuma yazma oranı her geçen gün artıyordu. Kültürlü, bilinçli ve vatana hizmeti kendine misyon edilmiş donanımlı bireyler yetişiyordu. Devlet opera ve bale binası açıldı. Dünya genelinde resim yarışmaları, konserler düzenlendi ve sanatsal yetenek okulları açıldı. Bireyler önce ahlaki açıdan yetiştiriliyor, ardından pozitif bilimlere yönlendiriliyordu. Zeki, çalışkan ve azimli genç beyinlere burslar sağlanıyor, özel okullarda okutuluyordu. Beyin göçünün önüne duvar örecek nitelikte çalışmalar başlatıldı. En son teknolojiyle donatılmış okullar, laboratuvarlar, atölyeler açılarak Atatürk'ün "benim en büyük ümidim" dediği gençlik kazanılmaya çalışılıyordu. Bu çabalar 15-20 yıl içerisinde dünyanın en büyük beyinlerinin, edebiyatçılarının, ressamlarının, müzisyenlerinin, düşünürlerinin, siyasetçilerinin ve askerlerinin yetiştirilmesini sağlayarak amacına ulaşacaktı. Turizm alanında yapılan gelişmeler ülkenin gelirini büyük oranda arttırıyordu. 12 ada, diğer adıyla Türk adaları, Girit, Kıbrıs, Antalya, Muğla, İzmir, İstanbul, Selanik, Budva, İşkodra, Avlonya, Dıraç, Laskiye, Akka ve Kudüs ülkenin başlıca turizm kentlerindendi. Ayrıca Mekke'nin haç gelirleri de yine bu bölgeye özerk de olsa elinde tutan Türkiye'ye geliyordu. Ekonomik anlamda bir diğer gelir kaynağı ise İstanbul Boğazı ve Süveyş kanalıydı. Süveyş kanalı, Arabistan bağımsız olduktan bir yıl sonra imzalanan Şam Anlaşması'nca gelirlerin %90'ı Türklere bırakılacaktı. Türkiye'nin bir diğer ekonomik dayanağı da petroldü. II. Abdülhamit zamanında Musul, Bakü, Halep, Şam, Kuveyt, Katar gibi bölgelerdeki zengin petrol kuyularına ek olarak Atatürk Doğu Akdeniz'de petrol aranmasına ilişkin projeler başlatmış, Kenan İli Petrol Arama Şirketi, Adana Petrol Arama ve İşleme Tesisi ve Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmaları başlatıldı. Gürcistan, Azerbaycan, Kars ve Ardahan üzerinde doğalgaz çıkarma ve dağıtma tesisleri kuruldu. Ayrıca Türkistan ve Kırım'la fosil yakıtların ithalat ve ihracatı üzerine yapılan anlaşmayla başlayan adım, bir yıl içerisinde Turan Ticari İşbirliği Kurulu olarak çalışmalarına başladı. Dünya piyasasını elinde bulunduran Türkiye artık çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmıştı. Atatürk artık en büyük hayalini gerçekleştirmek istiyordu. Türk dilini dünya dilleri seviyesinde yaygınlaştırmak. Dünya ticaretine, turizmine ve sanayisine yön veren bu devletin dilinin önemi de her geçen gün artmaktaydı. Orta Doğu, Balkanlar, Anadolu, Rutenya, Kafkasya, İran, Orta Asya, Uzak Doğu ve Rusya'da konuşulan bu dili öğrenmeye gösterilen rağbet her geçen gün sürekli artıyordu. Bunun üzerine yurt dışında Türkçe eğitimi veren okullar açılmaya başlandı. Tarih 1947'ye geldiğinde Atatürk 66 yaşına gelmişti. Başkanlık görev süresi dolmuştu. Halk ne kadar Atatürk'ü tekrar seçecekse de Atatürk bu seçimlere katılmadı. Hem ülkenin demokratik yapısının oturmasını istediği için hem de vücudu 2. Dünya Savaşı'nın ardından ve ülke yönetiminden yorulduğu için Atatürk 11 Mayıs 1947'de emekliliğe ayrıldı. Türkiye Federasyonu'nun başına İsmet İnönü geldi. Koyu sağcı bir yapısı olmasına rağmen laiklikten taviz vermemişti. Atatürk'ün reformlarını aynen devam ettirdi, hatta birçok yönde daha büyük gelişmeler gösterilmeye başlandı. Mustafa Kemal Atatürk 8 Temmuz 1948 yılında Selanik'teki çiftliğinde vefat etti.
Ankara'da vefatından bir yıl sonra tamamlanan Anıtkabir'e defnedildi. Atatürk'ün bu ülkeye kattıklarını gören insanlar, onun bıraktığı emaneti, bu vatanı ve devrimleri canları pahasına koruyacaktı. İkinci Dünya Savaşı sonucunda dünyadaki güç dengeleri değişmiş, kartlar yeniden dağıtılmıştı. Bu Atatürk'ün Soğuk Savaş olarak tanımladığı ve öngördüğü mücadelenin başlangıcıydı. Bu savaşta Türkiye hangi safta yer alacak bilinmez. Fakat bir şeyden eminiz ki atamızın bize bıraktığı bu ülke beraberinde birçok sorumluluğu da getirmişti. Türkiye'nin Soğuk Savaş'taki yerini belirleyecek olan da buydu.